Bir babayı öldürmek için silaha ihtiyacınız yoktur. Bazen sadece yazarsınız. Aynaya baktığında gördüğün o kişi kim? Gerçekten sen misin? Yoksa yıllar önce birinin sana kim olduğunu söylediği o gölge mi? Bugün o gölgeyle tanışacağız. Bugün boğazında düğümlenen, yutkunamadığın o yumruyu konuşacağız. Çünkü Franz Kafka, 1919 yılının Kasım ayında bir otel odasında oturdu ve hayatındaki en büyük düşmanına, celladına, tanrısına bir mektup yazmaya başladı. Bu düşman ne bir devlet başkanıydı ne de bir savaş suçlusu. Bu düşman babasıydı. Tam 100 sayfa, hiç gönderilmeyen, hiç okunmayan, muhatabına asla ulaşmayan 100 sayfalık bir çığlık. Sevgili baba diye başlar. Ama bu sevgi dolu bir hitap değildir. Bu, bir sanığın kendisini yargılayan o yüce hakime son savunmasıdır. Belki de bir idam mahkumunun son arzusu. Kafka bu mektubu yazdığında 36 yaşındaydı. Düşünün, 36 yaşında dünya edebiyatını değiştirecek eserler vermiş bir adam. Ama babasının karşısında hala titreyen, kekeleyen, suçluluk duyan küçük bir çocuk. Tanıdık geldi mi? Belki senin baban Hermann Kafka gibi devasa cüsseli, gür sesli, herkese azarlayan bir tüccar değildi. Belki senin baban sessizdi. Belki senin baban aslında annen, abin, öğretmenin ya da toplumun ta kendisiydi. Ama hissettiğin şey aynıydı. Yetersizlik. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi olamayacağım hissi. Bu video Franz Kafka'nın biyografisi değil. Bu video senin ruhunun biyografisidir. Çünkü hepimizin içinde bir köşede dizlerini karnına çekmiş ağlayan o küçük çocuk saklanıyor. Ve o çocuk hala o otoriteden bir aferin denilmesini bekliyor. Bugün o beklentiyi öldüreceğiz. Hazırsan, o hiç açılmamış zarfı beraber açıyoruz. Hermann Kafka. Bu ismi iyi duyun. O, kendi gücüyle var olmuş, yoksulluktan gelip zengin olmuş, hayatı tırnaklarıyla kazıyarak kazanmış bir adamdı. Fiziksel olarak iri, sesi gök gürültüsü gibi, sağlığı yerinde, iştahı açık, dünyaya hakim bir figür. Ve karşısında oğlu Franz. Zayıf, çelimsiz, sürekli hasta, et yemeyen, sessiz, odasına kapanıp garip hikayeler yazan bir hilkat garibesi. Hermann için Franz bir hayal kırıklığıydı. Bir babanın oğluna bakıp kendi gücünü görmesi gerekirken, Hermann Kafka oğluna baktığında sadece kendi zayıflığını görüyordu. Ve bunu Franz Kafka'ya her gün hissettirdi. Mektupta Kafka şöyle der: "Senin yanında kendimi hep bir hiç gibi hissettim. Bana kötü davrandın demiyor. Sen o kadar büyüktün ki senin gölgende ben var olamadım diyor." Bu çok daha derin bir yaradır. Şiddet sadece dayak atmak mıdır? Yoksa bir çocuğun ruhunu kendi varlığınla ezmek midir? Hermann sofra adabına çok önem verirdi. Yemekte kemikleri çıtır çıtır yer, yere düşen kırıntılara aldırmaz ama Franz en ufak bir ses çıkarsa masayı cehenneme çevirirdi. "Yemeğini dökme, dik otur, o ne biçim lokma?" Mektupta Kafka bunu dehşetle anlatır. Kanun koyucu, koyduğu kanunlara kendisi uymazdı. Baba her şeyi yapabilirdi, çocuksa sadece itaat edebilirdi. Bu çocuğun zihninde nasıl bir dünya yaratır biliyor musunuz? Keyfi bir dünya. Kuralların mantığı yoktur. Sadece gücün mantığı vardır. Güçlüysen haklısın, zayıfsan suçlusun. Kafka'nın dava romanını hatırlayın.
Joseph K. neden tutuklandığını asla öğrenemez. Çünkü ortada bir suç yoktur. Sadece otoritenin keyfiyeti vardır. İşte o mahkeme salonu aslında Kafka'nın yemek masasıydı. O görünmez yargıçlar babasının ta kendisiydi. Hermann Kafka, oğluna sürekli nankör olduğunu söylerdi. "Ben senin için çalıştım, ben senin için yemedim yedirdim, sen ise odana kapanıp surat asıyorsun." Bu cümle zehirlidir dostlarım. Bu, sevgiyi bir borç senedine dönüştürür. Seni seviyorum ama karşılığında benim istediğim gibi biri olacaksın. Bu ticaret değilse nedir? Franz bu ticaretin altında ezildi. Kendini hep borçlu hissetti. Ödenemeyecek bir borç. Burada çok ince bir psikolojik mekanizma var. Kafka babasını suçluyor mu? Evet. Ama aynı şekilde kendisini de suçluyor. Mektup boyunca sürekli bir geri adım atma görürüz. "Tabii sen de haklısın baba. Senin geçmişin zordu. Sen de böyle görmüştün." Neden? Neden kurban celladını anlamaya çalışır? Çünkü bir çocuk için babasının kötü olduğunu kabul etmek, dünyanın tekinsiz bir yer olduğunu kabul etmektir. Bir çocuk, "Babam kötü" demekle, "Ben kötüyüm, ben hak ettim" demeyi tercih eder. Çünkü eğer suçlu kendisi ise bunu düzeltebilir. İyi çocuk olursa dayak yemez. Ama eğer baba sebepsiz yere kötüyse o zaman yapacak hiçbir şey yoktur. İşte Kafka bu umudu korumak için kendini suçlu ilan etti. Mektupta tüyler ürpertici bir anıdan bahseder. Bir gece küçük Franz su ister. Sadece susamıştır. "Baba su, baba su" diye ağlar. Hermann ne yapar? Kalkar, çocuğu yatağından alır, kucaklar ve dışarıya, balkona, gecenin o dondurucu soğuğuna kilitler. Üstelik pijamalarıyla. Kapıyı kapatır ve gider uyur. O küçük çocuk, karanlıkta, soğukta, tek başına. Babası, yani güvenmesi gereken kişi onu hiçliğe kark etmiştir. Kafka, yıllar sonra bile şunu yazar: "Hala o gecenin etkisi altındayım. Ben o önemsiz Franz, o dev adam tarafından bir hiç uğruna dışarı atılabilirim. Demek ki ben bir hiçim." Bu olay, Kafka'nın tüm edebiyatının çekirdeğidir. Dönüşümdeki Gregor Samsa'yı düşünün. Bir sabah böceğe dönüşür. Ailesi ne yapar? Onu odaya kilitler. Üzerine elma fırlatırlar. Onu dışarı atarlar. Gregor Samsa aslında o gece balkondaki Franz'dır. Sadece soğuktan değil, sevgisizlikten titreyen o çocuktur. Ve en trajik olan ne biliyor musunuz? Franz babasının sevgisini kazanmak için babasının nefret ettiği şeye, yani yazmaya sığınır. Ama yazdıkça babasından daha çok uzaklaşır. Hermann oğlunun kitaplarını eline aldığında kapağını bile açmadan "Komodinin üzerine bırak" der. Komodinin üzerine bırak. Bu, yazdıkların benim için bir toz yığını demektir. Bir yazar için, hele ki babası için yazan bir yazar için bundan daha büyük bir ölüm var mıdır? Kafka bu mektupta nihayet itiraf eder. "Benim yazmam senden bir kaçıştı." Ama nasıl bir kaçış? Babasının dünyasında, yani ticaretin, paranın, gücün dünyasında var olamayan Kafka, kendine kağıttan bir kale inşa etti. Orada kuralları o koyuyordu. Orada babası yoktu. Ya da o öyle sanıyordu. Ama yanılıyordu. Babası oradaydı. Yazdığı her satıra sızmıştı. Otorite figürleri, bürokrasi, o ulaşılamayan şatolar, o açılmayan kapılar, hepsi Hermann Kafka'ydı. Kaçamamıştı. Sadece hapishanesini değiştirmişti. Franz evlenmek istedi, yapamadı. Çünkü evlenmek erkek olmak demekti. Babası gibi olmak demekti. Ve o babasıyla boy ölçüşemezdi. Cinsellikten korktu, kadınlardan korktu, hayattan korktu. Mektubun sonlarına doğru o muazzam yüzleşme gelir. "Sen benim içimdeki yaşama gücünü kırdın." Bu bir cinayet itirafıdır. Fiziksel olarak değil, ruhsal bir cinayet. Hermann Kafka oğlunun omurgasını kırmıştı. Ve Franz, o kırık omurgayla yerlerde sürünerek
bir böcek gibi yaşamaya çalıştı. Dönüşüm bir fantazi değildir arkadaşlar. Dönüşüm bir belgeseldir. Kafka aynaya baktığında insan değil, ezilmeyi bekleyen bir haşere görüyordu. Ve bu mektup, bu 100 sayfalık çölük. Annesine verdi mektupları. Babama ver dedi. Annesi mektubu okudu ve ne yaptı biliyor musunuz? Vermedi. Mektubu geri verdi. Bunu babana veremem dedi. Çünkü o da korkuyordu. Çünkü o evde gerçeklerle yüzleşmek yasaktı. Çünkü o evde herkes mış gibi yapmak zorundaydı. Ve Franz elinde o zarfla o lanetli odada tekrar yapayalnız kaldı. Peki Franz kaybetti mi? O gün o odada kaybetti. Evet, ama bugün kazanan Kafka. Hermann Kafka'yı bugün kimse tüccarlığıyla hatırlamıyor. Onu sadece dahi bir çocuğa zulmeden o kötü baba olarak hatırlıyoruz. Tarih Franz'ı haklı çıkardı. Kalem kılıcı yendi. Zayıflık gücü yendi. Şimdi sana dönelim. Bu videoyu izliyorsan muhtemelen senin de cebinde gönderilmemiş bir mektup var. Belki babana, belki annene, belki de seni kıran o öğretmene. Kafka'nın hatasını yapma. O onay bekliyordu. O babasının onu anlamasını, "Tamam oğlum seni görüyorum" demesini bekliyordu. Bu gelmeyecek. Bazı insanlar sağırdır. Onlara senfoni çalamazsın. Kendi değerini sana zarar verenlerin terazisinde tartmayı bırak. O mektubu yaz. İstersen bu videonun altına yaz. Küs, bağır, çağır, ağla. Ama sonra o kağıdı yak. Ve o küllerin arasından kendi hayatına yürü. Çünkü sen babanın veya geçmişinin bir uzantısı değilsin. Sen kendi hikayenin kahramanısın. Böcek olmayı reddet. İnsan olarak ayağa kalk. Ben Tayfun. Burası Yolda Kitap. Biz burada sadece kitap okumuyoruz. Ruhumuzu okuyoruz. Eğer bu yüzleşme sana ağır geldiyse yalnız değilsin. Abone ol. Çünkü bir sonraki videoda yine en karanlık odalara birlikte gireceğiz. Şimdilik cesur kal.